Вы сами Караим? Да. Караимский языk знаете? Yok. Geldim Kompleks Karaimski Kenas. Yani Karaimlerin kendi ibadethaneleri burası. Римское ханство вақытта бұнда bu Odun Bazar kapısı beş kapıdan bir kapı edi. Okumaktan geliyor. Arapçada da böyle. Okumak kökünden geliyor ve sadece yani kitabı okuyanlar demek oluyor. Arkadaşlar menüleri de şöyle bakın şu harfleri hatta fontlarını İbrani alfabesine benzetmeye çalışmışlar. Kafede burası. Kudüs'teki ağlama duvarı. Ona istinaden ağlama duvarı Karaimlerin. Arkadaşlar herkese günaydın. Selamlar, sevgiler, saygılar. İlk olarak neredeyiz onu söyleyeyim size. Yevpatorya'dayız yani tam şurada. Ve Simferopol'den oraya geldim sabah. Yani Kırım Yarımadası'nı şöyle gördüğünüz gibi. Türkiye'nin tam karşısındayım yani şu anda arkadaşlar. Şöyle baktığınızda. İster misin Türkiye'ye? Evet, istiyoruz Türkiye, bütün Müslümanlar, evet çok İslam dinimizden öğrenip şeriat boyunca yaşamağa Allah Subhanahu ve Teala bizlerge nasip eylesin. Göstergesi var. Yani buradaki ibadethaneleri göstermişler. İşte bir köşede şey var. Hemen arkamda görüyorsunuz şurada. Kilise var. Yanımda cami var. Han Camii, Cuma Mescit. Ve ileride de yine Karaim Türklerinin, Karay Türklerinin yani eski Hazar Türkleri soyundan gelen Yahudiliği seçmiş bir topluluk var. Şimdi onların olduğu tarafa doğru gitmek istiyorum. Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlanınca 1475 yılında anlaşmaları gereği Osmanlı'yla bu şehir yani Gözleve, Yalta ve Feodezya'nın kontrolü Osmanlı'ya bırakılmış tamamen. Yani orası da bu şehirde oralardan bir tanesi. Arkadaşlar tabii böyle yemek içinde samsa, lipoşki, çiğ börek yiyebiliyorsunuz isterseniz. Bu tarihi bölgenin sokakları da çok güzel. Şimdi biraz gezelim, görelim, keşfedelim. Hem de diğer görülecek yerleri de size, diğer bu önemli yerleri de göstereceğim, anlatacağım. Eski tarihli birçok ev var ve sokaklar güzel gerçekten arkadaşlar. Şöyle baktığınızda çok estetik bir şehir. Yine böyle tarihi dokusunu böyle tamamen hissedebildiğiniz bir şehir. Bakar mısınız arkadaşlar gerçekten ne kadar estetik yani. Şuradaki bina ayrı. Şöyle dar dar sokaklar var. Muhteşem güzellikte. Her yerde bir şey. En başta konuşan kadınlardan bir tanesi Kırım'ın en güzel şehri demişti ama sanırım yavaş yavaş katılmaya başlıyorum o hanımefendiye. Yani gerçekten bütün sokaklar büyüleyici arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Evler falan. İnanılmaz ya. Bu sokakları böyle bütün gün yürüsem yorulmam yani. Şimdi gitmek istediğim yani daha doğrusu bir sonraki görmek istediğim yer şu hemen caddenin sonundaki ibadethane. Yani sinagog herhalde bu ama Karaim yani Karaim Yahudilerinin ibadethanesi. Bakalım açıksa oraya da gelmişken göz atalım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar burası Karay Türklerinin ibadet yaptıkları yer. Yani kendilerine şöyle söyleyeyim Karaim Yahudileri deniliyor ve soyları ise Hazar İmparatorluğu'na dayanıyor. Karay Türkleri olarak geçiyor kendileri. Sebebi de Yahudiliğin Karaizm mezhebini benimledikleri için Karaizm ya da o sebeple bu isimle anılıyorlar. Fakat Türk soylu bir halk. Şimdi onların buradaki sinagoglarına geldim bakalım. İçeriye girmek istiyorum. Tabi
çekim yapmaya veya girmeye izin veriyorlarsa her zamanki gibi. Bu bölümde ağlama duvarı. Arkadaşlar şu yanılmıyorsam Kudüs'teki ağlama duvarı, ona istinaden şurası da öyle yazıyor yani Stena Placa. Burası da ağlama duvarı Karaimlerin. Teknik nedenlerden dolayı kapalıymış. Bu sinagogun ismi de Yegiye Kapay Sinagogu. Şimdi şu yan tarafta güzel bir şey var. Burası zaten işte Karayların, Karay Türklerinin yaşadığı ya da Tatarlarının diye söyleyelim yaşadığı bölge aynı zamanda burada. Az da bir cemaatleri var. Burası Karayim Yahudilerinin yaşadığı yer. Yani kendi sokakları, mahalleleri var burada. Burada da çok güzel böyle bir meydan ve kafeleri var. Şimdi buradan bakayım yani Karayim mutfağı da yapıyorlar. Bir şeyler yiyeyim içeyim burada. Kafede burası arkadaşlar. Şöyle bir içeriye gireyim, hem size göstereyim hem de kendim bir su, kahve bir şeyler içeyim. Böyle bakın şurada hemen kurabiyeler yapmışlar. Kahve var. Evet, içerisi de böyle gayet güzel, bir bakar mısınız yani? Farklı bir kafe. Birazcık da böyle tarihi bir atmosferi var. Evet, burası kafe müze ve de Yahudi mutfağıymış. Yos Kinkot. Arkadaşlar burası yan taraf, yani az önce gösterdiğim yer sinagogmuş. Karayim Knesası'na, yani asıl Karay Türklerinin ya da Karayimler diye bilinen milletin ibadethanesi. Ya tabii burası da onların ama asıl kendi yerlerine henüz gitmedik. Birazdan sizi oraya götüreceğim. Şimdi burada bu kafede bir şeyler söylemek istedim. Yani bir kahve falan içeyim diyorum. Arkadaşlar menüleri de şöyle, bakın şu harfleri, hatta fontlarını İbrani alfabesine benzetmeye çalışmışlar. Fiyatlara baktığımda ise çok da pahalı değil. Şimdi buradan bir söylediğim gibi bir su, çay bir şeyler içeyim ve yolumuza devam edelim. Burada bir kahve içeceğim ve hemen kalkacağım. Devam edeceğiz gezimize. Bir cappuccino söyledim burada. Ve yanında da bir tatlı söyledim, böyle ufak. Şimdi ben bunları bir yiyeyim. Afiyet olsun. Sonra gezimize devam edelim. Yedim içtim. Şimdi toplam burada da bir 470 ruble hesap ödedim. Bir kahve, bir ufak kurabiye ve bir su için. Ve burası sinagog, görüyorsunuz. Hemen yan tarafında da böyle kafe açmışlar. Şu ileride de tuvalet var. Yani kafede oturuyorsunuz ama tuvalet içinde para istiyorlar. 20 ruble. Enteresan. Şimdi Karayimlerin kendilerine ait olan bir sokak var burada. Yani hem işte o baştan beri anlatmaya çalıştığım ibadethanenin olduğu yer. Herhalde şurası. Ha, bak orada insanlar. Şu duvarı göstereyim size önce. Baya böyle enteresan bir çizim yapmışlar burada. Sanırım ya bir önemli bir insanın geldiği zaman, yani bir şeyler çizmişler buraya arkadaşlar. Ve sokaklara baksanıza. Şurası. Ulitsa Karayimskaya, yani Karayim sokağı burası, caddesi. Karayimler arkadaşlar Hazar İmparatorluğundan geriye kalan Türklerin soyundan geliyor. Yani onlar da bir Türk, o yüzden geldim buraya. Yani Yahudiliği benimsemiş Musevi Türkler. Bu sebeple çok ilgi çekici geldi bana. Sizlere de göstermek istedim ve bakın böyle bir yerde yaşıyorlar yani. Karayimlerin konuştukları dil Türkçenin Kıpçak grubuna ait olan Karayimce. Tabii bugünümüzde de artık bu dili konuşan çok az kalmış. Yani aslında bir Türk dili konuşuyorlar. Ana vatanları da Kırım.
O yüzden tabii Kırım'ın bir rengi, bir güzelliği olduğu için sizlere de tanıtmak istedim. Karayimleri asıl yaşadıkları yerse Bahçesaray. Bahçesaray'a yakın bir kale var. Çufut Kale. Orada yaşıyorlar. Yaşamışlar yani daha doğrusu tarihi olarak. Yarın da oraya gitmek istiyorum. İnanç olarak Yahudiliğin yani Museviliğin Karaizm mezhebini benimsemişler. Bu da sadece Tevrat'a inanıyorlar. Onun dışındaki sözlü hiçbir şeye inanmıyorlar. Kara zaten İbranice'de okumaktan geliyor. Arapçada da böyle. Okumak kökünden geliyor. Ve sadece yani kitabı okuyanlar demek oluyor. Çok ilginç bir yere denk geldim. Burada tabii çarşılar, pazarlar da var. Şimdi birkaç insanlarla da iletişim kurayım ama böyle maketler yapmışlar. Silahlar, uçaklar, her şeyler var. Arkadaşlar bu sokak inanılmaz güzel yani. Turlar da yapabiliyorsunuz. Bakın Bahçesaray'a veya başka yerlere. İşte hediyelikçiler, restoranlar, kafeler her şey var. Bu cadde çok güzel. Arkadaşlar burada Kırım Tatarı kardeşlerimiz, ablalarımızla da karşılaştım. Şöyle güzel bir yerde çalışıyorlar ve sizlere her zaman olduğu gibi onları da göstermek istiyorum. Merhabalar. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Nasılsınız abla? Güzel. Tamam, siz isminiz nedir ilk önce? Kendinizi tanıtır mısınız bana? Benim adım Zarema Hanım. Ben bunda ekskursavod olup çalışacağım. Rehber. Aha. Rehbersiniz burada. Burası şey mi? Kafe ve ne burası? Yani ne yapıyorsunuz tam olarak? Bu yer eski Kezlevni Odun Bazar Kapısı. Aha, bu şey değil mi Odun Pazarı? Buradaki dışarıdaki kapı. Kapı, Odun Bazar Kapısı. Ворота Дровяного базара. Anladım. Tamam. Peki buranın tarihini biliyor musun abla? Biraz anlatsan böyle ufak. 15. Ой, nasıl diyeyim de столетие. 100 yıl. 100. yıl. 15 веке. Короче, 15. yüzyılda. да, 100 yılda Kırımskaya Hanstı vaxtda bunda bu Odun Bazar kapısı 5 kapıdan bir kapı idi. Anladım. En büyük, en balaban kapılar idi. Niçin oğa Odun Bazar degeni? O kapının o günde balaban bazar var idi. Onda en sevimli, en defisitli tovar odun eken. Odun, drava. Aha. Onun için bu kapı Odun Bazar kapısı oldu. Anladım. Siz Türkiye'ye geldiniz mi hiç abla? Yok. Varmadın değil mi? Yok, Varmadın. kısmet olmadı varmaya. İnşallah varırsın. İnşallah. Var mı Türkiye'de akraba, Rostviniki Tanışlar var, tanışlar var? Aha. söyler yok. Anladım. Peki buraya çok geliyorlar mı Türkiye'den? Geliyorlar, Geliyorlar değil mi? Geziyorlar. geliyorlar. Tatarca'da anlayırlar. Anlarlar. Ben de anlıyorum seni. Yani çok benziyor çünkü. Biz aynı dil yani aslında. Ya. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığın için abla. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Vallahi çok güzel insanlar, çok iyi insanlar. Türkçe konuştuğumu duyunca da hemen böyle bir şey yaptılar, laf attılar bana. Ya daha doğrusu ben orada gibi bir şey sormuştum. Öyle bir iletişimimiz oldu. Çok teşekkür ediyorum ablama da. Sağ olsun, kırmadı beni, konuştu. Sevgili arkadaşlar, gerçekten buranın yani her yeri ayrı bir güzel. Mimariye, şu kapılara falan bir bakabilir misiniz? Yani uzun süreden beri gerçekten böyle en çok keyif alarak gezdiğim yerlerden bir tanesi desem yalan olmaz yani. Onu söyleyeyim.
Arkadaşlar geldim. Kompleks Karaimski Kenas. Yani Karaimlerin kendi ibadethaneleri burası. Şimdi şuradan gireceğim. Hatta bakın şurada yukarıda ne yazıyor biliyor musunuz? Kafe Karaimskoy Kuhni, yani Karaim mutfağı kafesiymiş ve ismi de Karaman. Tanıdık geldi değil mi? Arkadaşlar içeriye giriş paralı. O yüzden burada pet sot çıkmayacak. Pet dispatch'ten vereceğiz. Abi. 4500. Вы сами Караим? Да. А караимский язык знаете? Нет. Нет? И кто-нибудь есть Ну, здесь? вообще есть, я не знаю. Очень мало носителей, караимов мало. В основном пожилые люди носители языка. Ага, здесь никто не говорит, наверное. Ну, почему говорят? Говорят здесь? А, хорошо. Я блогер из Турции, я снимаю людей и вот такие туристические. Arkadaşlar içeriye girdim. Burası da işte Kanesa. Kanesa diye geçiyor. Evet ismi. Gördüğünüz gibi her şey İbranice herhalde, burada dualar falan var. Enteresan bir yer. Şimdi içeri giriş 500 ruble. Yani buraya girişte bedava yapamıyorsunuz. 500 ruble de 250 lira gibi bir şey. İsterseniz 600 rubleye de tur yapabiliyormuşsunuz. Anlatıyorlar ama ben almadım. Yani zaten çok fazla durmayacağım herhalde burada. Bir içeriği göstereyim. Nasıl bir ortam, orayı görmek istedim. Ve yani Musevi Türkler sonuçta benim ilk defa gördüğüm bir şey. Burada olmaları da güzel oldu. Ayrıca bu Karaimler bu Kırım'ın da kendi halklarından arkadaşlar. Yani uzun seneler önce gelmişler buraya. Ve burada yaşıyorlar. Kendisi, o beyefendi Karaim'di aslında, kapıda iki kişi, ama Karaim dilini bilmediğini söyledi. Ben aslında birazcık da acaba bizimle Türkçe olarak anlaşabilirler mi? Nasıl olur diye merak ettim. O yüzden de geldim. Öğrenmek istiyordum ama bakalım Karaim dilini konuşan birisini bulabilir miyiz? Hep bunlar dualar herhalde. Ya da bir şeyler, bilmiyorum yani. Tam olarak ne olduğunu, eğer siz biliyorsanız, konuya hakimseniz de yazın. Öğrenelim arkadaşlar. Bunlar neymiş? Bu arada arkadaşlar bu video biraz uzun olabilir. Lütfen sonuna kadar izleyin. Ve beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Arkadaşlar evet, buradan şimdi içeriye bir girelim bakalım. Ben de bu arada hayatımda ilk defa bir sinagoga girdim galiba. Onu da söyleyeyim. Karaites Street, yani Karaimlilerin caddesi, az önce gezdiğimiz cadde. Şimdi içeriye bir girelim. По оси север-юг. С севера всегда главный вход. С противоположной южной стороны, как вы видите, святая святых алтарь. От алтаря до колонн балкона, вот этих колонн. Это место на русский язык можно перевести как духовная трапезная. И полы духовной трапезной, либо мебели. Вот эти скамьи появились только в конце 19 столетия. Это никакой не католицизм. Bu ibadethanenin içine girmeye izin vermiyorlar. Yani tam içeriye kadar giremiyorsun. Bu şeyleri de bu arada öğrendim. Yani burada yazılı kişilerin isimleri yazıyormuş burada. Buranın yapılmasına ya da yeniden onarılmasına yardım eden kişilerin isimlerini yazmışlar. Hatta şöyle göstereceğim. Üstünde kartal resmi olan bu tablette buraya yardım eden çarların isimleri yazıyormuş. Bu arada bu bir seyahat kanalı, biliyorsunuz. Yani buraları size sadece farklı bir kültür olduğu için gösteriyorum. Lütfen başka şeylere çekmeyin. Arkadaşlar ben burada tabii Karaimce konuşan birilerini arıyordum fakat bulamadım maalesef. Daha fazlasıyla cumartesi gelirler dediler burada görevliler. Şimdi size onların bakın dilinde yazdığı bir şey okuyacağım. Şurada canları cennette olsun, yatkan yerleri
pamuk olsun yazıyor. Yani Kiril alfabesiyle Karayım dilinde yazmışlar. Herhalde ne dediğimi anladınız. Yani bu kadar benzer aslında Türkçeleri bize. Keşke bulabilseydim ve konuşabilseydim birileriyle ama maalesef bugün kimse yok. Ya da bakalım gezeceğiz biraz daha, belki birilerini buluruz. Вам спасибо большое. До свидания. До свидания. Dedim ya arkadaşlar, ben buraları seyahat ediyorum. Yani gezi kanalı biliyorsunuz bu. Sadece size farklı kültürleri tanıtmaya çalışıyorum. O yüzden geldim. Lütfen başka yerlere çekmeyin. Yani siyasi şeyler söylemeyin. O yüzden söylüyorum bunu. Şimdi burada şeye gideceğiz. Tekki Derviş tekkesi var ve burada bir Türk hamamının kalıntıları var galiba. Onları da göstermek istiyorum sizlere. Burada da bir kafeleri var. Yani bir kafe var. Karayım Mutfağı diye. Şöyle göstereyim ama şimdi buraya da oturmayacağım arkadaşlar. Ama çok otantik bir yer. Bakın hatta şöyle yemekler, çiğ börek de yapıyorlar. Здравствуйте. Это çiğ börek de. Arkadaşlar tüm bu bölgenin ismi de Küçük Yerusalem, yani şurada yazıyor. Mali Yerusalim. Krokisi de var böyle. Ve biz şuradan, yani camiyle başladık. Bu tarafa geldik diye düşünüyorum. Burası da Ceval restoran galiba arkadaşlar. Şurası ve şu karşı taraf. Şura. Bakalım orayla bitirebiliriz. Arkadaşlar ben buraya normalde bir geceliğine kaldım. Yani bir gece kalıp en başta anlattığım rotayla başka şehre gidecektim. Ama yani burası çok güzel. Ya acaba yanlış mı yaptım diye de düşünmedim değil. Yani eğer siz gelirseniz buralara kesinlikle bir günlüğüne gelmeyin. Onu baştan söyleyeyim. Ve aradığımız derviş tekkesini bulduk. Tabi inşallah açıktır. Arkadaşlar derviş tekkesi burası işte. Tekke-i Dervişey. Şurada yukarıda da yazıyor. Bakın buradan bilet alıyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Ben de şimdi biletimi aldım. Ve sizlere burayı da göstereceğim tabii şimdi. Burası 15. yüzyıldan kalma bir derviş tekkesiymiş. Tekke-i Dervişey 15 veka Yevpatoria yazıyor orada. Cami. Bu cami, burası. O da cami. Şunda cami 7 tane vardı. Gezlevde. 7 tane. 24 meçit, onun içinde 7 tane cuma cami. Ha, mescidin içinde 7 tane cuma camii var diyor. Da. Cuma günü bunda gelirler namaz almaya. Burada kılıyorlar değil mi cuma günde namaz? Da o indi namaz kılınar. Kelmesi cizye. 10% nalog alınır. Ha, Ha. güzelmiş. Gelmeyen Müslümanlardan mı alıyorlar bunu? Müslüman gelmesi adı Müslüman dıvı. Ha, bakın anladınız mı Cizye. bilmiyorum ama. Cizye 10% bir yıl çalışkan akçadan nalog alınır. Anladım. Cuma'ya gelmeyenden %10 vergi alırlarmış. Cizye. Cizye. Bu eski zamanda mı yok? Eski zamanda. Eski zamanda. Şimdi konstitüsiya. Aha, eski Şimdi zamanda tekst böyleymiş. verilir, oldu. Abi senin adın neydi? Tekrar söyle. Adım server idi. Server. Ben Şahit de- kaldı da. Sen buralı mısın? Yevpatoryalı Yok. mı? Nerelisin? Kırım Tatarlarga, Tamam. Hangi şehirden? Kırım ya? Tatarlarga Kırım'da yaşamaka bolmaydı. Bolmaydı. Aha. 1989 Evet. yılgacha.
Tek Gorbachev Aha. bizga ruxsat berdi. Bunda ko'chib kelmege. Neredeydin o zamana kadar? Gıdye Bıli. O'zbekiston. Özbekistan'daydın. Çöl. Aha. Anladım. Deportatsiya. Deportasyon bu. 44-yil anda ketdilar. Gittiler. Sonra Vagonda sen o'tirtib, anda tug'ildim. Shirf Fergana. Oltin Vodiy. anladım biliyorum. Fergana Vadisi. Fergana. Aha. Sen buraya 90. yılda geldin. Sen Özbekistan'da doğdun o zaman. O'zbekistonda tug'ildim 69-yilda. Aha. Anladım. Şurayı da buralar ne? Mezar mı vardı burada? Bu Baştaş. Ha, Baştaş nedir abi Baştaş? Mana bu Baştaş. Ha bu mezar Bunda taşları ya. mezarlık. Mezarların baş Bu taşları. mezarlıktan baş taşı. Anladım. Bu peki nedir? Bunun bir anlamı var mı? Bu minaretni zapchasti. Mana minaret Aha. yetmegen yeri mana. Ha minarelerin başı herhalde. Şöyle göstereyim da. Cuma Camii'nin Minaret. minaresi. O üstü bu mu yani? Bu onun üstü. Ha üstüymüş o aşağı az önce gördüğümüz Üstü arkadaşlar. şartlagan kortlar tushib ketar. Shu uchun tushirib saldilar buni. Terikni ostida. Anladım. Şimdi içeri giriliyor mu burada? No kirmege bo'la, no qapisi jobiq. Abimiz girmeme izin verdi. Sana olur diyor. Sen Türksen sana olur dedi. İçeriye de göstermeme izin verdi. 1652 yılında yapılmış arkadaşlar bu camide. Halen duyduğunuz gibi ibadette yapılıyormuş ve şöyle bir şey söz konusu. Abi beni gösterme dedi. O yüzden onu çekmiyorum. Size ancak böyle sesiyle gösterebildim. Türk hamamı kapanmış. Server abi öyle söyledi. O yüzden ben şimdi oraya gidemeyeceğim artık ve bu kadar dolaşma sonucunda tabii ki acıktım. Şimdi şu az önce gösterdiğim restoranlardan bir tanesine gireyim ve hafif bir şeyler yiyeyim. Buraya gideyim arkadaşlar. Çok da güzel bir kapısı var ya. Bu şehir gerçekten büyüleyici yani. Buraya tekrar geleceğim ve daha uzun kalacağım inşallah. Oo, ortam şen şakrak. Böyle Tatar müzikleri eşliğinde Tatar yemekleri yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle de güzel bir restoranmış. Otantik bir yer. İçerisi tabii dolu. Şimdi ben oraya hemen gideyim yemeklerimi söyleyeyim çünkü şarjlarım bitiyor yani. Nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Baksanıza. Efsane. Abi bakın ne kadar güzel. Herhalde kahve bu değil mi? Kahve. Evet böyle kahve yapıyorlar burada. Vallahi süper bir yer. Şimdi ben bir yemeklerimi söyleyeyim. Bir şeyler yiyeyim içeyim burada. Acıktım da yani. Böyle gördüğünüz gibi otantik bir restoranta geldim yine. Birçok yemek var burada. Şimdi şöyle Pierre Blue'da çorbalar var mesela. 400'den başlıyor. Tabii 390, 400 civarında. Garnir var, ris pilav. 160 ruble. Soslar var. Evet şaşlık. Şaşlıklar de 390'dan başlayıp 510'a kadar çıkıyor. Ben şimdi bir şey yiyeyim ya. Varsa bir kuzu eti yiyeyim. Kuzu şaşlık. Aa, çiğ börek de var. Çiğ börek. Gelmişken buraya kadar bir çiğ börek daha yiyelim değil mi? Böyle birkaç isimleri de göstereyim size. Şu mesela içecekler yazıyor orada. Huşaf, kuşaf, kampot yani komposto, hoşaf, limonad damaşni ev yapımı, yazma diye bir içecek var. Nasyonalni kislamaloçni ekşi sütlü bir içecekmiş ulusal. 1 litresi 700 ruble pahalı. Almayayım yani böyle diller görüyorsunuz ne kadar benzeşiyor. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо большое.
Şimdi çi börek söyledim. Hepinizin bildiği bir tat, lezzet ama tabii benim bildiğim kadarıyla Tatar mutfağına özgü bir yemek. Yanlışsam da düzeltin. Bir de ayran söyledim. Bunun da ismi yazmaymış ama içerisinde işte o ekşi süt dediğim aslında ayranmış yani. Ayran ve bazı baharatlar var dedi. Bakalım tadı nasıl, şimdi deneyeceğim. Restoranın iç bölümü de varmış ama ben buraya oturdum, o yüzden bir daha değiştirmek istemedim. Şöyle zaten çi börekim biliyorsunuz. Bu da ayran. Ayran yani, ben pek bir fark göremedim ama ismi yazmaymış. Bu da çiğ börek. Neyli söyledim? Peynir ve mantarlı. Güzel. Artık bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlk olarak şunu söyleyeyim. Evpatorya'ya, yani Gezleve gelin. Bence çok güzel bir yer ve bu gezdiğimiz yerlerin isminin de Küçük Yerusalem olmasının sebebi 3 dinin de bir arada yaşamış olması. Yerusalem'e benzetilmiş ve ben şimdi yemeklerimi bitirip kalkacağım. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ilk olarak. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Lütfen izlediyseniz de artık bir beğeni, yorum. Kanala abone değilseniz de hala abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın.